Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kökleri çürüyen ve yaprakları hastalanan orkideleri nasıl kurtarabileceğimizi göstereceğim. Eğer orkidenizin köklerinin büyük çoğunluğu çürüdüyse bu tarz orkideleri kurtarmak mümkündür. Bugün özellikle köksüz orkideleri su kültürü uygulayarak orkideleri yeniden nasıl köklendirdiğimizi tüm detaylarıyla göstereceğim. Gördüğünüz üzere elimdeki orkide şu anda yeni kökler çıkarmış olan bir orkide. Normalde cansız kökleri vardı. Hemen sizler için ilk tarifime geçiyorum. Özellikle kökleri çürüyen orkideleri köklendirme yapmadan önce mutlaka dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bunun için ben bugün soğan kullanacağım. Soğanın kabukları özellikle antioksidan özelliği sayesinde orkide köklerinin yeniden dezenfekte olmasına yardımcı olacak ve yapraklarının da ihtiyacım olan birkaç soğanın bakın kabuğunu bu şekilde ayırdım. Ve şimdi bunları bir kavanozun içerisine koyuyorum. Ve kavanozun içerisine koyduktan sonra üzerine kaynar su dökeceğim. Çok fazla koymanıza gerek yok. Kaynar su koyduktan sonra bu kavanozun kapağını kapatacağım ve bunu bir gece bekleteceğim. Böylelikle soğan kabuğu içerisindeki bütün mineraller suya geçmiş olacak. Bir gece yani 12 saat beklettiğim soğan kabuğu suyu bu şekilde oldu. Gördüğünüz üzere rengi koyu kırmızı. Ve şimdi soğan kabuklarını süzüyorum. İhtiyacım olan sadece suyu. Soğan suyu yüksek oranda antioksidan özelliği var ve dezenfekte eder. Özellikle kökleri, yaprakları çürüyen orkideleri mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. Hem bu tarz orkidelerinizde böceklenme hastalık varsa bunun da gidermesine yardımcı olur. İlk olarak orkidenin yapraklarını soğan suyuna batıracağım. Uzun süre tutmuyorum yapraklarını. Sadece gördüğünüz üzere 3 saniye tutup sonra bu şekilde alacağım yapraklarını. Her iki tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Bu işlemi uyguladıktan sonra daha çok orkide kökleri için soğan suyunu kullanacağız. Ve orkidenin bütün köklerini bu soğan suyunun içerisine koyuyorum. Sizlere tavsiyem eğer orkideniz hastalıklıysa ya da böceklenme durumu varsa iyice dezenfekte olması için bir gece soğan suyunda bu şekilde bekletebilirsiniz. Bir gece beklettikten sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, geriye kalan soğan suyunu ise orkidelere sıvı bitki besini olarak nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Bakın 1/3 kadar soğan suyun üzerine 2 katı kadar normal su koydum. Şimdi bunu orkidelerimize kullanacağız. Birinci metotta orkidelere 5 yemek kaşığı kadar ayda bir kere kullanabilirsiniz. Bu orkide saksısı içerisindeki böceklenmeleri ve sineklenme gibi problemleri çözer ve orkideleriniz daha güzel çiçek çıkarır. İkinci metoda geçelim. İkinci metotta orkide yapraklarını bunun ile sileceğiz. Bu yöntemde orkide yapraklarını dezenfekte edeceğiz. Soğan kabuğu suyu orkide yapraklarında oluşabilecek hastalık ve böcekleri uzaklaştırır. Eğer orkidelerinizde yaprak hastalıkları varsa bu tarz sıvı bitki besinlerini düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Haftada bir ya da 2 haftada bir orkide yapraklarını bu şekilde silebilirsiniz. Ve böylelikle orkidelerinizin yaprakları daha canlı ve sert olacaktır.
orkidemin zaman içerisindeki gelişimini sizlerle paylaşacağım. Orkidem bir gece soğan suyunda bu şekilde bekledi. Gördüğünüz üzere yapraklarını silmemiştim. Özellikle soğan su üzerindeyken bir gece beklemesi yaprakların dezenfekte olması için çok işe yarar. Şimdi özellikle bu kökler üzerindeki suyun kuruması için 30 dakika bekletiyorum. 30 dakika sonra gördüğünüz üzere kökler üzerindeki su da kurudu. Artık yeni yöntemimizi uygulayabiliriz. Bu tarz orkideler için dezenfekte işlemi çok önemli. Yeni bir uygulama yapmadan önce orkidenizi hastalık ve mutlaka mikroplardan arındırmanız gerekiyor. Şimdi orkidemizi yeterince dezenfekte ettikten sonra su kültürü uyguluyorum. Orkidemizin su kültürü uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta sadece köklerin uçları suyun içine girmeli. Gövde ve yapraklar suyun içerisine kesinlikle girmemesi gerekiyor. Yoksa küflenme olur. Sizlerle bu orkidemin aylar içerisindeki gelişimlerini de paylaşacağım. Orkideler su kültüründeyken zaman içerisinde bazı köklerinde çürüme olabilir. Bu gayet normaldir. Böyle durumlarda çürüyen kökleri bir makas ile kesebilirsiniz. Evet, çürüyen kökleri kesiyorum. Orkideler eğer toprakta büyütmek istemiyorsanız bu şekilde su kültüründe aylarca ya da yıllarca büyütebilirsiniz. Yani orkidenizi tekrar toprağa almak zorunda değilsiniz. Bu tamamen sizin kendi tercihiniz. Su kültüründeki bir orkidenin aylar içerisindeki gelişimleri bu şekilde oluyor. Size gösterdiğim gibi. Yani orkide sadece toprakta değil, suda da aylarca kalabilir ve gelişimini gösterir. Yeni yapraklar, yeni kökler ve çiçek dalı da çıkarır. Evet, bütün çürüyen kökler de bu şekilde kesilmiş oluyor. Evet, çürüyen kökleri temizledim. Bakın gördüğünüz üzere ilk kökleri bunlar ve uçtan gayet sağlıklı bir şekilde uzamaya devam ettim. Orkideleri ne zaman toprağa alabiliriz? Bu şekilde gayet rahat bir şekilde toprağa ekebilirsiniz. Fakat ben orkidemin su kültüründe büyütmek istediğim için bir yıldır su kültüründe bekletiyorum. Ve gördüğünüz üzere hem birçok sağlıklı kökü hem de çiçek dalı çıkmış oldu. Bu orkidemde yine yaprakları çürük olan bir orkide ve neredeyse hiç kökü yoktu. Yapmış olduğum su kültürüyle bu orkidem hem yeni yapraklar hem de bol bol yeni kökler çıkardı. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, orkideler su kültüründe bu şekilde gayet sağlıklı büyüyorlar. Ve gördüğünüz üzere orkidem yine su rengi bu şekilde yeşile dönünceye kadar değiştirmedim. Su seviyesi azalmadıkça ve sonuç olarak gayet bol, aktif ve sağlıklı kökler çıkmış oluyor.
Kök uçları özellikle sürekli suyun içerisinde kalınca süngerimsi bir yapı oluşturuyor. Bu orkide köklerinin kendini koruması için. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.